Merhaba gezginler, ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Bugün İngiltere, Londra, West End'in kuzey ucunda, Marble Arch'ın hemen yanında bambaşka bir dünyanın kapısındayız. Adını söyleyin, Frameless. 4 ayrı galeri, duvarlardan tavana taşan projeksiyonlar, müzikle nabız tutan bir ışık. Tablonun içine gerçekten girebilir miyim diye merak edenlere kısa cevap şu: evet, hem de başrole yürüyerek. Burası ne ve neden önemli? Frameless, Birleşik Krallık'ın en büyük kalıcı çok duyulu, yani çok duyuyu aynı anda çalıştıran sanat deneyimidir. Klasik başyapıtları ve öncü akımları devasa ölçekte yeniden yorumlar. Kandinsky'den Monet'e, Dali'den Van Gogh'a, Canaletto'dan Rembrandt'a uzanan bir seçkiyi 4 tematik galeride yaşatırsınız. Üstelik 158 kanallı çevresel ses sistemi, müziği adım adım teninizde hissettirir. Renk hareket midir, müzik mekan mıdır gibi sorulara burada kendi vücudunuzla cevap verirsiniz. Neredeyiz, nasıl ulaşılır? Ülke Birleşik Krallık, şehir Londra. Adres 6 Marble Arch. Marble Arch, metro durağından 1 dakikalık yürüyüşle Bond Street'ten 8 dakikada buradasınız. Edgware Road ve Marylebone yürüyüş mesafesinde. Şehir içi kısa mesafede, West End'in eşiğinde diye özetleyebiliriz. Ne zaman gitmeli? Günün hangi saati ideal? Standart ziyaret saatleri pazartesiden perşembeye sabah 10 ile akşam 7, cuma ve cumartesi sabah 10 ile gece 10, pazar sabah 10 ile akşam 7 arasıdır. Son girişin kapanıştan 2 saat önce olduğunu not edin. Hafta içi sabah ilk seans en sakin zamandır. Akşamüstü mavi saatten sonra galerilerdeki renkler ve yansımalar daha vurucu görünür. Cuma ve cumartesi Frameless Lates seanslarında mekan 18 yaş ve üzerine ayrılır. Galerilere, içecek ile girilen yetişkinlere özel bir akşam ritmi oluşur. Bilet ve süre konusunu netleştirelim. Ziyaret için zaman aralıklı bilet alırsınız. 2 saatten az planlamayın. Fiyatlar güne ve saate göre değişir. Yetişkinler için 28 sterlinden, çocuklar için 18 sterlinden başlar. 3 yaş altı ücretsizdir. Yoğun saatlerde online almak en rahatı. Son giriş kuralını tekrar hatırlatayım. Kapanışa 2 saat kala kapı kapanır. Kimler için uygun? Erişilebilirlik nasıl? Bina baştan sona engelsiz erişimlidir. Düz giriş, otomatik kapı, asansör ve galerilere yürüyen merdiven ile inen rota bulunur. Bebek arabası kabul edilir. Tuvaletler ve kafe bar erişilebilirdir. Işık uyarısı isteyenler için önemli bir not. Galerilerde stroboskop yoktur. Ancak hareketli görüntüler ve ışık değişimleri bazı kişilerde hassasiyet yaratabilir. Ne görülmeli sorusuna 4 adımda güçlü yanıt verelim. 1. Beyond Reality. Düşlerin, sembollerin ve sürrealizmin odası. Dali, Munch, Bosch ve Klimt gibi isimlerin dünyasına başka bir kapıdan girersiniz. Zemin, duvar ve tavan birlikte çalışır, gerçeklik yer değiştirir. 2. Color, in motion. İzlenimcilikten başlayıp renk ve fırça darbesiyle yürüyen bir şölene dönüşür. Burada bedeniniz de fırçaya dönüşür. Hareketleriniz ekrandaki boyayı kımıldatır. Dönün, adım atın, renk dalgalarını izleyin. Monet, Van Gogh, Seurat, Signac, Delaunay ve Morisot gibi ustaların ritmini başka bir dille duyarsınız. 3. The World Around Us. Manzaralar, şehir manzaraları ve denizler. Rembrandt'tan Monet'e, Canaletto'dan Cézanne'a uzanan bir yürüyüş. Kimi zaman fırtına uğultusu, kimi zaman bir meydanın kalabalığı, kimi zaman bir nehrin kıvrımı sizi içine çeker. 4. The Art of Abstraction. Biçim, renk ve ritmin kalbine doğru yürürsünüz. Kandinsky, Mondrian ya da Klein'in dilini, yansıtıcı yüzeyler ve çok katmanlı projeksiyonlarla adım adım okursunuz. Bu galerideki özgün müzik, geometriyle kulak arasında köprü kurar. Kısa ama güçlü tarih ve kim yaptı notu. Frameless, 7. Ekim 2022'de Marble Arch Place içinde açıldı. Kalıcı bir mekan olarak kurgulandı ve kısa sürede eski ustaları yeni teknolojilerle saygıyı bozmadan nasıl anlatırız sorusuna Londra'nın verdiği güçlü yanıtlardan biri oldu. Galeriler için özgün müzikler bestelendi. Ses sistemiyle birlikte mekan adeta dev bir enstrümana dönüştürüldü. Nasıl gezilmeli? Pratik rota. Girişten sonra vestiyer ve mağaza hattını geçip aşağı kata inin. Önce The World Around Us ile başlayın. Gözünüz mekana alışsın. Sonra Color in Motion'da
Bedeninizle renk arasındaki ilişkiyi deneyin. Ardından Beyond Reality'ye geçin. Hayalin sınırlarını bir süreliğine askıya alın. Finali The Art of Abstraction'da yapın. Ritmi ve geometrinin müziğini dinleyin. Çıkışta kafe barda kısa bir mola. Ardından mağazada minik bir kitap veya posterle günü bağlayın. Yanınıza ne alınmalı? Rahat tabanlı ayakkabı ve küçük bir su şişesi. Sırt çantanız varsa omuzdan çapraz taşıyın. Kalabalıkta daha konforlu olur. Fotoğraf çekimi serbesttir. Flash gerekmez. Işık zaten sizin için çalışır. Dilerseniz renk dengesini yakalamak için telefonu yan kadraja çevirin ve yerdeki yansımaları kullanın. Galeri içinde dışarıdan yiyecek içecek tüketimi yapılmaz. Kafe barda seçenek bol. Çocuklarla ve kalabalıkta rahat etmek için küçük ipuçları. Randevu saatinizi hafta içi sabah olarak seçerseniz daha geniş alanda dolaşırsınız. Küçüklerle gezerken her galeride bir görev oyunu işe yarar. Color in Motion'da 3 renk dalgası yakala. The World Around Us'ta bir şehir manzarasını bul, Beyond Reality'de bir detay seç ve adını koy. Bebek arabasıyla girilebilir. Asansör ile iniş çıkış kolaydır. Efsaneler ve küçük ritüeller olmadan olur mu? Ziyaretçilerin dilinde tatlı inanışlar dolaşır. Color in Motion'da aynı noktada 3 kez yavaşça dönüp adım attığınızda kendi renginizi ortaya çıkarmış derler. Beyond Reality'de gözlerinizi 1 dakika kapatıp yalnız müziği dinlerseniz, açtığınız anda ilk gördüğünüz şeklin günün ana duygusunu verdiğine inanılır. Abstraction galerisinde zemindeki yansımada kendi gölgenizle aynı, hizaya gelip bir nefes alırsanız, renkle barış yaptım hissi gelir. Bilimsel kanıt yok, tebessüm garantisi var. Görsel ve işitsel kaliteyi merak edenlere bir cümle. Burada müzik, mekanla birlikte tasarlanmıştır. Bazı galerilerin özgün besteleri çok kanallı bir sistemle çevrenizi sarar. Kulağınızda dolaşan bir keman tınısı ile tavan boyunca akan bir fırça darbesi aynı anda yer değiştirir. Sanatçı isimlerini farklı bir gözle duymaya başlarsınız. Yakınlarda ne var, nasıl bağlanır? Dışarı çıktığınızda Oxford Street'e 2 adım, Hyde Park'a birkaç dakikada yürürsünüz. Alışveriş ya da parkta kısa bir nefes, bu deneyimin üstüne iyi gider. Akşam planı yapmak isterseniz Elizabeth hattı ile hızlıca Soho ya da Covent Garden yönüne bağlantı alabilirsiniz. Ulaşım açısından merkezi bir düğümde olduğunuzu hissedeceksiniz. Niçin görülmeli sorusuna kalpten bir yanıt. Çünkü Frameless, müze sessizliği ile şehrin ritmini aynı cümlede buluşturur. Burada resimlere uzaktan bakmazsınız. Resimler sizin çevrenizde nefes alır. Bir tablonun fırça izini gözünüzle değil, adımınızla takip edersiniz. Kimi zaman bir deniz fırtınasının ortasında, kimi zaman bir meydanın kalabalığında, kimi zaman da bir geometrinin içindesiniz. Sanat bana ne söyler sorusu, ben sanatın içinde ne hissediyorum dönüşür. Küçük bir plan özeti bırakayım. Biletinizi çevrim içi alın. Ziyaret için 2 saat ayırın. Sabah ilk seansı ya da akşamüstü mavi saati. Kovalamak güzel olur. Rota, dünya, renk, gerçekliğin ötesi, soyutlama şeklinde akarsa, gözünüzde bedeninizde ritim bulur. Finali kafe barda, hafif bir atıştırmalık ve sıcak bir içecekle yapın. Çıkışta, Marble Arch yönüne. Doğru gün ışığını takip edin ve şimdi düşünün, hangi galeride en uzun süre duracaksınız? Rengin peşinden mi gideceksiniz? Yoksa bir manzaranın içine mi karışacaksınız? Belki de soyut bir çizginin kıyısında kendi ritminizi bulacaksınız. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu sesli gezileri sevdiyseniz kanalı takip etmeyi unutmayın. Sırada hangi Londra hikayesini birlikte aralayalım? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.